Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Bu videomuz daha önceki videoda bahsettiğim ve kullandığım Fibonacci'yi nasıl hesap ediyoruz? Onun hakkında kısa bir videomuz olacak. Hemen burada bir uyarımız yapalım. Bunlar yatırım tavsiyesi değil, sadece kendi analizlerimizdir. Ve artık kullanmaya başlayalım. Şöyle fiyat ciddi anlamda düşmüş. Atom Tether paritesi. Ve bu bölgeden yukarı doğru döndüğünü görüyoruz. Fiyatın çevrildiğini görüyoruz. Dikkat etmeniz gereken bakın bu bölge dönerken hacmin artışı ve destekliyor olması güzel. Yani fiyatı daha da yukarı ittirecek diyebiliriz. Şimdi burada bakın MACD indikatörüne baktığımızda burada mumların üzerine gitmiş ve burada bir al sinyali geldiğini görüyoruz. Bu da bizim için ciddi anlamda bir dönüş potansiyeli olduğunu gösteriyor. Peki şimdi Fibonacci'yi kullanıyoruz. Bu da Fibonacci aslında kullanıyoruz ve buradaki Fibonacci'nin alt seviyesini biz Wyckoff stratejisine göre koyuyoruz. Bakın şuradan mesela aşağı doğru çektiğimde şu bölgenin bakın ne kadar değerli bir bölge olduğunu görüyorsunuz. Ve bunun altında başka dünya bunun üzerine çıktığında artık buradaki trende girdiği anlamını taşıyor. O trende girdiğinde artık başka dünya diyebiliriz. Bu yüzden önceki videoda birkaç şirket değerlendirdim. Eğer ciddi anlamda yani stop bölgeleri de var. Stop bölgelerini değerlendirdiğimizde ciddi anlamda yukarı atıyorsa hacimli bir şekilde yükseliş bir dönüş işaretidir. Atamadığı zaman tekrar geri geldiğinde stop olmak gerekiyor. Peki bunu nasıl kullanacağız? Önce bir değerlendirme yapacağız. Acaba doğru mu? Şimdi burada 0.5 seviyesi yani denge noktasına bakın çok önemli bir bölgede olduğunu görüyoruz. Burası evet ciddi anlamda demek ki doğru bir şekilde yerleştirmişiz. Yine buradaki bakın eser Filip olarak çalışmış destek ve sağa sonra dirence dönüşmüş bir bölge. Ve bu bölgenin üzerine attığı gibi yukarı doğru gitmiş. Ve burada alan kişiler ne yapmışlar arkadaşlar? Bakın %50'lik bir kar getirisi olmuş. Ciddi bir anlamda kar sağlamışlar. Peki biz burada neler yapılabilir? Şu bölgeye geldiğinde bir dönüş yani onaylanma o gerçekleştiğinde artık bu stoplu bak şuradaki kırmızı mumu biz stop olarak kullanacağız. Yani küçük zaman diliminde bu mum bizim için stop bölgesi. Şu mum bizim için stop bölgesi. Eğer tekrar gelir ve bunun aşağısında iki kapanış yaparsa o zaman stop oluruz. Çok sert geliyorsa direkt bunun altında stop olmak şartıyla buradan alınır ve artık çünkü burası kırıldı. Bu bölgeye ne derseniz deyin yani burası manipülasyon bölgesi diyebilirsiniz. Şu büyük aralığa diyorum. Manipülasyon bölgesi diyebilirsiniz veya işte sapma diyebilirsiniz veya akümülasyon diyebilirsiniz, birikim diyebilirsiniz. Ne derseniz deyin. Wyckoff'a göre onunla birleştirdiğimizde burada bir range aralık yine burada Fibonacci seviyelerini kullanıyoruz ve buna göre bu aralık tekrar dönüş hareketini sağladığında bize kazanç getirdiğini gözlemliyoruz. Tabi 0.25 seviyesi de çok önemli. Bakın yine bir eser Filip seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Demek ki ciddi anlamda biz doğru bir şekilde kullanmış oluyoruz. Bakın burada geçilemeyen bölge bugün ne yapıldı? Geçildi. Bugün ciddi bir miktarda yükseliş sağlandı ve geçildi. Zaten buradan alan bir kişi şurada terk etse %30. Hayır ben burada terk etmiyorum devam edeceğim %50'ye kadar tutacağım dediğinde de %70'lik bir kar getirisi olacaktır. Zaten bunun devamında da düzeltme hareketleri kullanılabilir. Düzeltme hareketleri kullanılabilir. Ve bu şekilde yukarı doğru veya şu bölgeden artık yukarı doğru 0.5 seviyesine yani 8.58 seviyesine kadar taşınabilecek bir ne yapacağız? Ürün olarak değerlendireceğiz. Daha önceki videoda da yine şirketleri değerlendirmiştik. Orada da buna benzer hareketler gelebilir. Peki başka şekillerde mesela burası bir omuz olarak düşünürsek, bu sapmayı bir baş olarak düşünürsek burası da bir omuz bölgesi olursa bir tobo görüntüsü olur. Tabi illa böyle yatayda bir tobo yapması yani zorunlu değil. Bunu şu şekilde de yaptırabilir. Yani omuz baş böyle götürür. Daha sonra burada bir omuz yapar ve bu şekilde bir kırılımdan sonra yani daha düzgün çizemedim. Şu şekilde bir hareket. Bu şekilde kırılımdan sonra da burayı yukarı taşıyabilir. Çok büyük bir ne olacak? Hareket getirecektir. Daha da yükseklere, daha zirvelere doğru gitmeye devam edecektir.
Bu şekilde kullandığımızda biz Fibonacci'yi Wyckoff stratejisine göre kullandığımızda bu bölge terk edilmesiyle birlikte buradan alım yapıyoruz ve gidiyor. Daha önceki şirketleri değerlendirirken de bunu kullandım. İlerleyen zamanlarda gerçekten başarılı olup olmadığını hep beraber göreceğiz. Sağlıcakla kalmanızı dilerim. Umarım sizler için faydalı olmuştur.